Swansea City'nin yeni transferi Joseph Opoku geçtiğimiz sezonu 10 gol ve 6 asiste tamamladı. Üstelik geçtiğimiz aylarda Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti. Fakat Opoku'yu izlediğinizde karşınıza rakibini stopoverlarla geçen gösterişli bir driblingçi, ceza sahası dışından maç çözen özel bir şütör ya da paslarıyla yerleşik savunmanın kilidini açan klasik bir yaratıcı çıkmıyor. Buna rağmen Swansea bu oyuncuya gerçekten ciddi bir yatırım yaptı. Çünkü Opoku'nun en değerli aksiyonları çoğu zaman top ayağına geldiğinde değil, pas henüz verilmeden başlıyor. Savunma çizgisini takip ediyor, boşluğu herkesten önce görüyor ve birkaç saniyelik dengesizliği doğrudan gol pozisyonuna taşıyor. Peki Swansea bir kanat mı aldı? Yoksa kanatta da oynayabilen bir geçiş forveti mi? Ve Elijah Just'la birlikte nasıl bir hücum ikilisi oluşturabilirler? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Joseph Opoku'yu yalnızca sol kanatta oynayan hızlı bir oyuncu gibi tanımlamak kolay. Fakat onu izledikçe bu tanımın eksik kaldığı görülüyor. Çünkü Opoku'nun oyunu çoğu zaman top ayağına geldiğinde değil, top henüz takım arkadaşındayken başlıyor. Pas çıkmadan önce son savunma çizgisini kontrol ediyor. Bekle stoper arasındaki mesafeye bakıyor, savunmacının omuz yönünü takip ediyor ve topu verecek oyuncunun vücut açısı açıldığı anda koşusunu başlatıyor. Bu yüzden çizgide top bekleyen klasik bir kanattan çok kenardan hareket eden bir geçiş forvetine benziyor. Opoku yalnızca boş alana doğru koşmuyor. Koşunun hızını da savunmanın hareketine göre ayarlıyor. Stoperler geri kaçarken onlarla aynı çizgide kalabiliyor. Pas geciktiğinde hızını düşürüyor. Savunma öne doğru küçük bir adım attığındaysa ilk hızlanmasıyla hemen arkasına geçiyor. Bu kadar sık son çizgiyi zorlamasına rağmen maç başına yalnızca 0,3 kez ofsayte düşmesi koşularının rastgele olmadığını gösteriyor. Sezon içinde ulaştığı maksimum hız 34,5 kilometre. Ancak onu değerli kılan yalnızca ne kadar hızlı olduğu değil, bu hızı ne zaman kullanacağını bilmesi. Önündeki alan açıldığında topu ayağından çıkarıp birkaç adımda savunmanın yanından geçebiliyor. Pas biraz gerisine geldiğinde ise pozisyonu bırakmak yerine vücudunu savunmacının önüne sokup koşuyu devam ettiriyor. Maç başına ortalama 17,5 sprint yapması da oyununun ne kadar hareket üzerine kurulduğunu destekliyor. Üstelik bu koşuların tamamı topu almak için değil. Ana santrafor bağlantıya geldiğinde onun boşalttığı bölgeye giriyor. Savunmacıyı geriye sürüklüyor ve yanındaki oyuncunun kullanabileceği alanı genişletiyor. Zulte Waregem, onu iki forvetten biri gibi kullandığında güçlü tarafları daha doğal görünüyordu. Sırtı dönük şekilde oyunu yöneten klasik bir ikinci forvet değil. Daha çok santraforun çevresinde dolaşan, ilk pasla birlikte savunmanın arkasına hareketlenen ve geçişi mümkün olduğunca kısa yoldan kareye taşıyan bir hücumcu. Bu nedenle Opoku için en doğru tanım kanatta da kullanılabilen bir geçiş forveti olabilir. Swansea onu çizgide top bekleyip her hücumu birebirle çözsün diye değil, savunmanın dengesinin bozulduğu o birkaç saniyeyi herkesten önce fark edip doğrudan kaleye taşısın diye transfer etmiş olabilir. Bu kesitte Opoku'nun geçiş hücumlarında kaleye yalnızca hızıyla gitmediğini görüyoruz. Topu aldığında iki savunmacı da onunla birlikte geriye koşuyor. Opoku pası hemen vermek yerine topu kontrol mesafesinde tutarak ceza sahasının köşesine kadar taşıyor. Burada iki savunmacı tamamen Opoku'ya odaklanmış durumda. Erenbiyerk ise hücuma biraz daha geç katıldığı için ceza sahası yayında boş kalıyor. Savunmacılar ceza sahasına kadar çekildiğinde topu geriye çıkarıyor ve Erenbiyerk boş alandan golü buluyor. Yani burada Opoku yalnızca savunmayı geçmiyor. Onları taşıyarak takım arkadaşının kullanacağı alanı da hazırlıyor. Opoku'nun sezonu 10 golle tamamlaması ilk bakışta güçlü bir şutör profili düşündürebilir. Fakat görüntüler farklı bir şey söylüyor. Onun skor üretimi zor vuruşları sürekli gole çevirmesinden değil, topun düşeceği bölgeye zamanında ulaşmasından ve ceza sahasında kendisine şut çıkaracak konumu bulmasından geliyor. Sezonu 10,15 gol beklentisiyle bitirdi. Yani attığı 10 gol olağanüstü bir bitiricilik performansından çok ulaştığı fırsatların kalitesiyle örtüşüyor. Opoku ceza sahasına yalnızca topla giren bir oyuncu değil. Top kanada taşındığında penaltı noktası çevresine yerleşiyor. Savunmacının görüş alanının dışında kalıyor ve ikinci top ihtimalini takip ediyor. Bu yüzden gollerinin önemli bir bölümü tek vuruştan geliyor. Önünde uzun süre top tutmasına gerek kalmadan savunmanın yeniden yerleşebildiği anda aksiyonu tamamlıyor. Bir pozisyonda seken topun nereye düşeceğini bekliyor. Başka bir hücumda stoperin topun gelişini yanlış hesaplamasını değerlendiriyor. Ortak nokta pozisyonun sonuna tesadüfen değil, hareketini erkenden ayarlayarak ulaşması. Attığı 10 golün 9'u ceza sahası içinden geldi. Bu veri Opoku'nun asıl değerinin uzak mesafeden şut tehdidi olmadığını açıkça gösteriyor. Maç başına 2,1 şut kullanmasına rağmen sürekli kaleyi deneyen bir oyuncu da değil. Daha çok seçtiği koşularla kendisini yüksek olasılıklı vuruşlara taşıyor. Ceza sahası dışından bulduğu gol elbette dikkat çekici. Fakat bunu genel profilin kanıtı olarak değil, repertuarında zaman zaman ortaya çıkan bir istisna olarak görmek daha doğru. Çünkü Opoku'yu skorer yapan şey şut çeşitliliği değil, savunma çizgisi kırıldığı anda ceza sahasının neresine girmesi gerektiğini bilmesi.
Swansea ona bu koşulları başlatacak pasları ve ceza sahasına gireceği alanları düzenli olarak sağlayabilirse skor üretimi devam edebilir. Fakat ondan topu ceza sahası dışında alıp hücumları bireysel şut kalitesiyle çözmesi beklenirse 10 gollük sezonun nasıl oluştuğu yanlış okunmuş olur. Opoku'nun birebir repertuarında gösterişli ayak hareketleri yok. Rakibini stopoverlarla sabitleyen veya ard arda ani yön değişiklikleriyle dengesini bozan bir kanat değil. Onun kullandığı çözüm karşısındaki savunmacının bıraktığı mesafeye göre değişiyor. Önünde geniş alan varsa topu ayağından biraz açıyor ve hızını devreye sokuyor. Böyle anlarda rakibini teknik bir hareketle geçmiyor. İkinci veya üçüncü adımda ulaştığı süratle geride bırakıyor. Top ilk kontrolünde istediği yere gelmediğinde bile pozisyonu hemen bırakmıyor. Koşu yönünü değiştirip vücudunu rakibin önüne sokarak topa yeniden sahip olabiliyor. Savunmacı ona daha yakın oynadığında topu bu kez ayağından uzaklaştırmıyor. Rakibin hangi yöne hareket ettiğini ve vücut ağırlığını hangi ayağına aktardığını takip ediyor. Savunmacı bir tarafa doğru adım attığında koşusunun tersine doğru yaptığı ilk hızlanma Opoku'ya geçebileceği küçük bir koridor açıyor. Rakip geri çekilip aradaki mesafeyi korumayı seçtiğinde ise doğrudan üzerine sürüyor. Onu ceza sahasına doğru geriye itiyor ve müdahale için öne çıkmasını bekliyor. Geçemediği anda da her topu zorlamıyor. Vücudunu top ile savunmacının arasına koyup desteğin gelmesini bekleyebiliyor. Daha önce analizini yaptığımız Işen Ferrah ve Nicolas Wurmbrand gibi kanatlarla arasındaki fark daha net ortaya çıkıyor. Onlar ayak çabuklukları ve daha geniş birebir repertuarlarıyla savunmacının dengesini kendileri bozabiliyordu. Opoku ise çoğu zaman bu dengesizliği sıfırdan üretmiyor. Rakibin verdiği mesafeyi, geri koşarken aktardığı ağırlığı veya önünde açılan alanı kullanıyor. Bu yüzden çalımları daha az gösterişli görünüyor. Fakat geçiş hücumunun hızını kesmeden işlevini yerine getiriyor. Ferah ve Wurmbrand'ın detaylı analizlerini de kartlara ekleyeceğim ve videonun sonunda bitiş ekranına bırakacağım. Bu kesitte Opoku'nun neden gösterişli hareketlere ihtiyaç duymadığını daha net görüyoruz. Rakibiyle geniş alanda birebir kalıyor ama topu hemen ayağından açmıyor. Önce savunmacının geri koşu hızını ve aradaki mesafeyi kontrol ediyor. Burada savunmacı Opoku'nun içeri doğru devam edeceğini düşünerek ağırlığını o yöne aktarıyor. Opoku'nun beklediği anda tam olarak bu. Sadece ters tarafa attığı ilk adımla rakibin yanından çıkıyor. Savunmacı yeniden yön değiştiremeden ceza sahasına giriyor ve şut koridorunu açıyor. Opoku burada rakibini hareketleriyle kandırmıyor. Rakibin kendi hareketini onun aleyhine kullanıyor. Opoku'nun oyunu savunma arkasına koşmak ve pozisyonun sonunda şut atmakla sınırlı değil. Geçiş hücumu başladığında takım arkadaşlarının hareketlerini okuyabiliyor ve kendi koşusuyla oluşan avantajı doğru pasla devam ettirebiliyor. Bunu yerleşik savunmaya karşı oyunu yöneten klasik bir yaratıcı profiliyle karıştırmamak gerekiyor. Opoku topu ayağında uzun süre tutup savunmanın kilidini sabırla açan bir 10 numara değil. Fakat oyun hızlandığında savunmacılar kendi kalelerine doğru koşarken önünde oluşan pas koridorlarını oldukça erken fark ediyor. Özellikle sağ ayağının dışıyla takım arkadaşlarının koşu yoluna bıraktığı paslar dikkat çekiyor. Bu vuruşu yalnızca estetik bir tercih olarak kullanmıyor. Ayağının dışı topu kontrol etmek veya vücudunu yeniden çevirmek için zaman kaybetmeden hücumu aynı hızla devam ettirmesini sağlıyor. Sezonu 6 asistle tamamladı. Bu sayı tek başına onu elit bir pasör yapmaz. Ancak Opoku'nun kaleye gidebileceği anlarda dahi başını kaldırabildiğini gösteriyor. Bekle stoper arasındaki boşluk açıldığında pası savunmacıların önüne değil, doğrudan koşu yoluna bırakıyor. Ceza sahasına yaklaşırken bütün dikkati üzerine çektiğinde ise geriden gelen oyuncuyu görebiliyor. Yani hazırlayıcılığı çoğunlukla duran oyunda değil. Savunmanın dengesini henüz toparlayamadığı birkaç saniyede ortaya çıkıyor. Maç başına 1.4 kilit pas üretmesi de bu tarafının yalnızca birkaç güzel kesitten ibaret olmadığını destekliyor. Yine de paslarının değeri top tekniğinden çok pozisyonu doğru okuyup pası geciktirmemesinde yatıyor. Opoku geçişi kendi şutuyla bitirmek zorunda hissetmiyor. Arkadaşının koşusunu bekleyebiliyor veya topu tek dokunuşla daha avantajlı oyuncuya aktarabiliyor. Bu yüzden onu yalnızca savunma arkasına atılan pasların hedefi olarak görmek eksik kalır. Opoku koşunun sonunda top bekleyen bir hücumcu olduğu kadar gerektiğinde başka bir koşunun başlamasını sağlayan oyuncu da olabiliyor. Bu pozisyonda Opoku'nun hazırlayıcılığı yalnızca son pas üzerinden oluşmuyor. Önce omuz omuza mücadelede topu koruyor. Ardından topu sağ tarafa açarak ikinci rakibinden de hızla uzaklaşıyor. Burada Opoku'nun taşıdığı yön nedeniyle rakip savunmanın tamamı sağ tarafa kaymış durumda. Erenbier ise ters tarafta geniş bir boşluk buluyor. Opoku başını kaldırıp topu onun önüne bırakıyor. Yani burada boşluğu pasıyla açmıyor. Önce hızıyla savunmanın şeklini değiştiriyor. Ardından oluşan alanı doğru pasla kullanıyor. Opoku'nun hızını yalnızca savunma arkasına yaptığı koşularda görmüyoruz. Top rakipteyken de başlangıçta ulaşması zor görünen pozisyonları zorlamaya devam ediyor. Baskıya gelişlerinde doğrudan topa koşmak yerine rakibin oynayabileceği yönlerden birini kapatabiliyor. Savunmacıyı merkeze yönlendirdiğinde topu kazanan oyuncu her zaman kendisi olmuyor. Fakat takım arkadaşlarının baskıya çıkabileceği daha dar bir alan oluşturuyor ve pas verildiği anda yeniden savunmanın arkasına hareketleniyor.
Opoku'nun fark yarattığı asıl nokta ilk bakışta kaybedilmiş görünen toplarda ortaya çıkıyor. Rakip oyuncu topa daha yakın olsa bile koşuyu erkenden kesmiyor. Aradaki mesafeyi birkaç adımda kapatabiliyor ve rakibin rahatça uzaklaştıracağını düşündüğü anda müdahale ederek hücumu yeniden başlatıyor. Bu çaba her zaman temiz bir top kazanımıyla sonuçlanmıyor. Fakat rakibi kararını daha hızlı vermeye zorluyor. Kalecinin ya da savunmacının ilk kontrolü biraz uzadığında pozisyon bir anda Opoku'nun hızına uygun hale geliyor. Son kesitte bunun en uç örneklerinden birini görüyoruz. Savunmacı topa önce ulaşıyor ve pozisyon bitmiş gibi görünüyor. Opoku koşusunu kesmeyip kaleciye kadar devam ediyor. Kaleci dengesini kaybediyor ve topu kazanıyor. Ancak boş kaleye yaptığı vuruş dışarı gidiyor. Bu pozisyon Opoku'nun hem en güçlü yanını hem de mevcut sınırını aynı anda gösteriyor. Israrı ve hızı artık var olmayan bir gol fırsatını yeniden yaratıyor. Fakat o fırsatı yaratmakla sakin biçimde tamamlamak her zaman aynı seviyede olmuyor. Bir önceki pozisyon, Opoku'nun Swansea'de yaşayabileceği temel ikilemi de gösteriyor. Hızı ve ısrarı bitmiş görünen bir hücumu yeniden gol fırsatına dönüştürebiliyor. Fakat önündeki alan kapandığında veya kararını çok kısa sürede vermesi gerektiğinde aynı üstünlüğü her zaman sürdüremiyor. Yerleşik savunmaya karşı topu ayağına aldığında oyunu paslarıyla yöneten bir on numara değil. Ceza sahası çevresinde arkadaşını görebiliyor ve basit bağlantıları kurabiliyor. Ancak savunmayı tek pasla açan, dar alanda hücumun ritmini sürekli belirleyen bir oyuncudan söz etmiyoruz. Şutlarında da benzer bir sınır var. Ceza sahası dışından kullandığı 18 şutta yalnızca bir gol buldu. Uzak mesafeden kaleciyi sürekli zorlayan veya kötü gelişen bir hücumu şut kalitesiyle çözen bir profil değil. Sağ veya sol ayağıyla köşeyi hedeflediği pozisyonlarda vuruşu zaman zaman zayıf kalıyor. Savunma arkasına çıktığında da her fırsatı aynı sakinlikle tamamlayamıyor. Sezon boyunca 11 büyük fırsatı kaçırması doğru bölgelere ulaşma becerisiyle bitiriciliğinin henüz aynı seviyede olmadığını gösteriyor. İlk kontrolü uzadığında hız avantajını kaybedebiliyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında ise acele ettiği anlar var. Bu yüzden Opoku'nun performansı oyunun koşullarına oldukça bağlı. Rakip savunma öne çıktığında, top kazanıldıktan sonra saha açıldığında ve yüzünü kaleye dönebildiğinde çok daha tehlikeli. Swansea yalnızca mevcut sınırlarını değil, bu hız ve koşu zekasının daha temiz ilk kontrollerle, daha sakin bitiricilikle ve daha geniş bir hücum repertuarıyla birleşme ihtimalini de satın alıyor. Opoku'nun Zulte Waregem'deki oyununu anlamak için Erenberg ile kurduğu bağlantıya ayrıca bakmak gerekiyor. Çünkü Opoku'nun savunma arkasındaki koşuları topu o bölgeye doğru zamanda gönderebilen bir oyuncuyla buluştuğunda çok daha değerli hale geliyor. Erenberg, Opoku'dan farklı olarak daha saf bir on numara. Sol ayağıyla oyunun yönünü değiştirebilen, top ayağındayken tekniği ve görüşüyle fark yaratan bir oyuncu. Savunma arkasına bir başka Swansea transferi Elijah Just kadar sık koşmuyor. Daha çok topa yakınlaşarak hücumun sonraki pasını hazırlıyor. Genk'in onun için yaklaşık 5,5 milyon euro ödemesi de bu üretim kalitesine verilen değeri gösteriyor. İkilinin uyumu tek yönlü değildi. Erenberg topa yaklaştığında Opoku hemen savunmanın arkasına hareketlenebiliyordu. Opoku geçişi taşıdığında ise Erenberg geriden ceza sahası yayına giriyor ve savunmanın gözünden kaçıyordu. Bir hücumda Erenberg hazırlıyor, Opoku koşuyu tamamlıyor. Sonraki pozisyonda Opoku savunmayı üzerine çekip Erenberg'i boş alanda buluyordu. Swansea'de aynı ilişkinin birebir kopyasını beklememek gerekiyor. Elijah Just daha hareketli, farklı bölgelere giren ve bağlantıya gelirken kendisi de derine koşabilen bir hücumcu. Fakat Just'ın sol ayağı, oyun görüşü ve hücumun devamını okuyabilmesi Opoku için yine tamamlayıcı olabilir. İkisi de savunma arkasını tehdit ettiği için rakip çizgi geriye çekilmek zorunda kalabilir. Bu da orta saha ile savunma arasında Swansea'nin diğer oyuncularının kullanabileceği yeni alanlar açar. Elijah Just'ın detaylı analizini daha önce kanalda yayınlamıştım. Bu bağlantıyı daha yakından görmek isteyenler için videoyu karta ve bitiş ekranına bırakacağım. Şu pozisyon Erenberg ile Opoku arasındaki uyumu tek hücumda çok net gösteriyor. Emmente hava topunu kazandığında Erenberg topu kontrol etmek yerine doğrudan Opoku'nun koşusunu görüyor. Burada Opoku çoktan sağ kanattan savunmanın arkasına hareketlenmiş durumda. Erenberg'in tek pası onun ceza sahasına kadar girmesini sağlıyor. Fakat Opoku bu kez hücumu kendi şutuyla bitirmiyor. Yani burada Erenberg Opoku'nun koşusunu hazırlıyor. Opoku da aynı hücumu başka bir koşuya dönüştürüyor. Swansea'de Just ile kurulabilecek ilişki bunun birebir kopyası olmayacak. Ama Opoku'nun yanında koşularını erken görebilen bir oyuncu bulunduğunda ne kadar değer kazandığını da bu pozisyon çok iyi anlatıyor. Joseph Opoku henüz 20 yaşında. Transfer öncesinde son piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak görünüyordu. Gana'dan 2024 yazında Zulte Waregem'e geldiğinde hazır bir yıldız değildi. Önce takımla bir süre antrenmana çıktı. Kulübün scoutları onun akıllı koşularını, teknik aksiyonlarını hızlı uygulamasını ve gelişim potansiyelini öne çıkarıyordu. Belçika kariyerini tüm kulvarlarda 63 maç, 13 gol ve 13 asiste tamamladı. Gana U20 formasıyla da 4 maçta bir golü var. Geçtiğimiz aylarda Ajans Spor kaynaklı haberlerde Trabzonspor'un da
Opoku ile ilgilendiği yazılmıştı. Yarışı kazanan Swansea ise oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı ve anlaşmaya 1 yıllık opsiyon ekledi. Bence Swansea her hücumu kendi başına üreten bir kanat almadı. Ferah veya Wurmbrand gibi savunmacının dengesini sürekli sıfırdan bozamıyor. Ama savunma çizgisini erken okuyan, geçişi birkaç saniye içinde kaleye taşıyan ve yanında doğru bağlantı oyuncuları bulunduğunda hem bitiren hem hazırlayan hareketli bir hücumcu aldı. Asıl soru Swansea'nin onun koşabileceği alanları düzenli olarak yaratıp yaratamayacağı. Bunu başarabilirlerse 20 yaşındaki Opoku'nun bugünkü sınırlarından çok daha fazlasını görebiliriz. Bu tarz detaylı analizlerin devamı için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve hype desteği verebilirsiniz. Ferah, Wurmbrand ve Elijah Just analizlerini de bitiş ekranına bırakıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.